Burası Jeju'nun en çok saklanan sosyal ritüellerinden biri. Şehrin kalabalığından, yalnızlığından ve geniş dünyadan kaçıp gelen insanlar aynı çatı altında kalıyorlar. Sabah birbirini tanımıyorsun ama akşam aynı sofrada oturup aynı yemekten paylaşıyorsun. Masada kim olduğun önemli değil. Nereden geldiğin, hangi dili konuştuğun, kaç paran olduğu. Herkes eşit, herkes yabancı. Herkes aynı masada arkadaş oluyor. Ve Jeju, bunu yaşayanların kalbinde asla unutulmayan bir iz bırakıyor. Normalde guest house'larda bu şekilde toplanıyoruz ve yemek yiyoruz. Nasıl oluyor? Herkes istediği yemeği seçip gidip pazardan satın alıp sofraya koyuyor, masaya yani. Ve burada herkes ortaklaşa birbirinin aldığı yemekten yiyor. Normalde bu videoları çekemiyorum çünkü şöyle kolay olmuyor. Çok utangaçlar. Gittiğimiz diğer guest house'ların hepsinde söyledik. Ama hiçbir yanaşmadı buna. Çünkü Kore'de şöyle bir durum önemli. İngilizceyi tam olarak bilmiyorsan eğer hiçbir şekilde konuşmaya çalışmıyorlar. Yani utanıyorlar. Ben de dedim ki yani ben de Koreceyi çok iyi bilmiyorum ama deniyorum. Siz de denemelisiniz. Ama hiçbir şekilde yanaşmadılar. Bu akşam da ben hiçbirine sormadım. Sadece bu ortamı görün diye bu konuşmayı yapıyorum. Böyle buradaki trendlerden biri bu olmuş. Mesela bir sofrada toplanıyorsunuz. Aldığınız bütün yemekleri ortaya koyup birbirinizin yemeklerinden tadarak sevdiğiniz içkilerle beraber ortada böyle iletişim kuruyorsunuz. Farklı milletlerle. Farklı milletler var çünkü bu otelde. Çünkü guest house'un amacı bu. Farklı ülkelerden gelen insanlar aynı ortak çatı altında kalıp birlikte burada iletişim kuruyorlar. Şimdi kameraya konuşmuyorlar ama normalde İngilizce konuşuyorlar. Hepsi diyor ki bizim İngilizcemiz iyi değil ama aslına bakarsan İngilizceleri hepsinin kötü değil, gerçekten iyi konuşuyorlar. Ama işte çok utangaçlar. Bunu hiçbir zaman kıramıyorlar. Şimdi size sofrayı göstereyim. Bakın sofra bu şekilde. Ve işte burası Jeju'nun en büyük pazarı. Burada sadece yemek satın almıyorsun. İnsanların yüzlerini, seslerini, kokularını, hikayelerini satın alıyorsun. Jeju'nun sokaklarında yürürken ilk fark ettiğim şey burada hayatın çok yavaş aktığıydı. İnsanlar acele etmiyor. Kimse bir yere yetişmeye çalışmıyor. Her şey doğal, her şey olduğu gibi. Marketin tek üzücü yanı 9.30'da kapanıyor olmasıymış. Bu kadar insan varken niye kapatıyorlar onu anlamadım ama çok ilginç. Kapanış saati her zaman 9.30'muş. Yani içerisinde full şu an. Normalde geri gelip biz de bir şeyler tadarız. Bazı sokak lezzetlerini dedim ama galiba vakit olmayacak çünkü guest house'a gidip yemek zorundayız toplulukla. Community beraber. Belki yarın uğramaya çalışırım. İstiyorum çünkü çok değişik sokak lezzetleri var. Evet. Jeju en son hızıyla hala devam ediyor. Jeju'nun mandalinası tatlılığıyla ünlü. Ama belki de onu bu kadar özel yapan şey tadı değil. Bu adanın güneşini, yağmurunu ve rüzgarını içinde taşıması. Burada kural basit. Pazara gidiyorsun, ne istiyorsan seçiyorsun, sonra masaya dönüyorsun ve herkes paylaşıyor. Kimse kimsenin yemeğine sahip çıkmıyor. Çünkü burası paylaşmanın öğrenildiği yer. Belki de bu yüzden Jeju'da insanlar hiç yabancı kalmıyor. Birçok şey düşünülmüş yani. Burada kahve içmek isterseniz ya da restoranda yemek yerseniz bu kısımlarda da. Çok opsiyonlu burası. Bayağı değişik. Yani bir sürü market gördüm Kore'de ama bu kadar dolu bir yer
İlk defa görüyorum. Jeju küçük mü diye diyeceğim. Jeju bayağı büyük bir yer. Küçük de değil. Bayağı dolu bir sokak. Çok canlı, çok hareketli. Bulunduğumuz guest house'da, şimdiki guest house'da kişiler ne yemek istiyorsa ayrıldılar. Mesela 5 kişi tavuk, 5 kişi deniz ürünleri yemek istedi. Buna göre gidip çok daha bunları bazı şeylerini anlamıyorum bazı guest house'ların. Şimdi bir kadın bütün paraları ödüyor, sonra o kadını bölüştürüyorlar. Ama yani garip, herkes bir yere ayrıldı. En son nerede buluşulacak? Guest house'ta mı buluşacağız tekrar? Herkes bir şey alıp ortaya mı koyacak? Anlamadım. Bu çok tuhaftı. Şimdi gerekenleri almışlar. Onların yanına gidiyorum. Ateşi çok seviyorlar. Şov yapıyorlar. Su atıp. You want to say annyeonghaseyo? Denizden yeni çıkmış balıklar, sabahın suyuyla avlanmış ahtapotlar. Her tezgahta bir emek var. Belli ki burası turistler için değil, yaşayanlar için kurulmuş bir pazar. Burada herkes birlikte karar veriyor. Ne yiyelim diye masaya soruluyor. Bir yabancı ben tavuk isterim dediğinde diğeri hiç düşünmeden tamam diyor. Çünkü mesele yemek değil, mesele birlikte seçmek. Bu pazarda da bizim gibi bağırıyorlar. Böyle ilginç bir yer. Çok değişik. Çok kalabalık. Jeju'nun bu marketing pazarı yani çok bilinen bir yer. Ve inanılmaz dolu. Kuyruklar var her yerde. Sıra bekliyor insanlar isimlerini yazdırıyor. Her şeyi bir kişi ödüyor. Sonra herkes o kişiye payını veriyor. Kimse kimseyi kandırmıyor. Kimse ben daha az aldım demiyor. Belki de bu yüzden Jeju farklı. Burada insanlar birbirine rastgele denk gelmiyor. Buluşuyor, bir sofrada, aynı tabakta, aynı hikayede. Ve işte o masa, tanımadığın insanların yüzlerinde kendini gördüğün yer. Burası Jeju'nun gerçek kalbi. Oturunca anlıyorsun. Buranın bazı kuralları var. Erken saatte bitiyor çünkü başkalarına rahatsızlık vermemek için. Şimdi iletişim bitti. Herkes topluyor gördüğünüz gibi. Ardından da isterseniz odanıza veya dışarıya. Biz dışarıya gideceğiz. Ah, bro, here. I'm coming. Yeah. Parti burada 11'de bitiyor. Diğer insanlara rahatsızlık vermemek için. Partideki insanların yarısı başka bir partiye gitti. Dışarıya yani. Biz de yürümeyi tercih ettik. Belki dedik uğrarız. Gerçekten çok güzel böyle adanın her yerinde yürümek.
her yer her zaman yeşillik burada. Do you hear this is the music? Eminem song. 와, 이거 죽인다. Pussy nigga problem. That's what the streets say.